Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Dedektifin gerçekleri Yaman anlatmasını istiyorsanız ve ayrıca Yaman, İkbal ve Zuhal'in cezasını kesmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Dedektif Zuhal ve İkbal'i neyle tehdit edecek? Gerçekler kaçıncı bölümde ortaya çıkacak? Seher'in suçsuzluğu ortaya çıktıktan sonra Yaman nasıl tepki verecek? Zuhal'in sonu artık yakınlaştı mı? İkbal dedektifi susturmak için ne yapacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher'in suçsuz olduğunun ortaya çıkması artık yakınlaştı arkadaşlar. Çünkü en son dedektif İkbal ve Zuhal'e ses kaydı ve cevap mektubu göndermişti. Onların tuttuğu dedektif gerçekleri bildiğini söylemişti. Yani dedektif açık açık İkbal ve Zuhal'i tehdit etmişti. Büyük ihtimalle dedektif İkbal ve Zuhal'i tehdit edecek ve gerçekleri Yaman'a söyleyeceğini belirtecek. İkbal ve Zuhal de dedektifin susması için ellerinden geleni yapacak. Önümüzdeki bölümde dedektif İkbal'den yüklü miktarda para isteyecek. İkbal ise dedektifin istediğini yerine getirmek zorunda kalacak. Dedektif yüklü miktarlarda para istediği için İkbal bu sorunu çözemeyecek. Bunun üzerine dedektif gerçekleri Yaman'a söylemeye çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal her defasında buna engel olacak. Ardından İkbal ya dedektifi öldürmek isteyecek ya da İkbal dedektifin istediği parayı bir şekilde bulmaya çalışacak. Bunun sonucunda da Yaman gerçekleri şimdilik öğrenemeyecek. Aslında dedektifin amacı şimdilik sadece paradır. Dedektif Zuhal'in Yaman hakkındaki planını öğrenince hamlelerini değiştirdi. Yaman'ın çok parasız olduğu Zuhal'i tehdit etmek istemiştir. Böylece dedektif az para yerine Zuhal'den fazla para almaya amaçlamaktadır. Çünkü nedense dedektif belgeleri İkbal ve Zuhal'e gönderdi. Eğer dedektifin amacı para olmasaydı gerçekleri hemen ortaya çıkarırdı. Yani dedektif İkbal ve Zuhal değil de doğrudan Yaman'ın yanına giderdi. Ve sonunda dedektif gerçekleri Yaman'a anlatırdı. Dedektifin amacı ilk önceleri para olsa da sonradan onun bu amacı değişecek. Dedektif kötülüğü değil adaleti seçecek. Hiçbir sır gizli kalmadığından bu gerçek de yakında ortaya çıkacak. Çünkü İkbal ve Zuhal her defasında Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalıştı. İkbal, Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalıştıkça onları daha çok yakınlaştırdı. İkbal'in şimdiki yaptığı planlar da amaçlarına ulaşamayacak. Yaman bir yolunu bulup Seher'in masum olduğunu anlayacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer dedektif Seher'e yardım ederse tüm gerçekleri ortaya çıkacak. Yaman sonunda Seher'in suçsuz olduğunu anlayacak. Yaman Seher'in suçsuz olduğunu anladığı için çok pişman olacak. Çünkü Yaman bu süreç içerisinde Seher'e yaptığı kötülükleri düşünecek. Yaman Seher'e yaptığı kötülükleri düşündükçe çıldıracak. Yaman ardından Seher'in yanına gidip ondan af dileyecek. Seher ise şimdilik Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisini kandırdığını sanacak. Ve onun yine kendisini kandırıp kötülükler edeceğini düşünecek. Bu yüzden Seher Yaman'a güvenme konusunda büyük bir ikileme girecek. Tabi gerçeklerin ortaya çıkması biraz zaman alacak. Gerçekler 165. bölüme doğru ortaya çıkacak. Bu vakte kadar İkbal ve Zuhal'in yıkılışına şahit olacağız. Ayrıca Yusuf'un da iyileşip sağlığına kavuştuğunu izleyeceğiz. Yaman ve Seher'in de barıştığını göreceğiz. Önümüzdeki bölümlerde gerçekler ortaya çıktığı için Yaman çok öfkelenecek. Çünkü neden Seher değil de Zuhal'e güvendiğini kendisine soracak. Yaman bu olanlar üzerine Zuhal'in yanına gidecek. Yaman Zuhal'e neden kendisine yalan söylediğini soracak. Zuhal ilk başlarda kendisinin suçsuz olduğunu belirtecek. Sonradan Zuhal Yaman'ın baskılarına dayanamayıp kendinden geçecek. Zuhal gerçekleri bir de kendi ağzıyla açıklayacak. Yaman Zuhal'in kendisine takıntılı bir şekilde aşık olduğunu görecek. Zuhal tam İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken İkbal yetişecek ve Zuhal'i susturup Yaman'ın odadan çıkmasını rica edecek. Ardından İkbal Zuhal'i tüm suç üstlenmesini isteyecek. Eğer kendi gerçek yüzü ortaya çıkarsa parasız kalacaklarını belirtecek. Zuhal İkbal'in bu söylediklerini önemsemeyecek. Zuhal'in aklı başından gittiği için gerçekleri Yaman'a anlatmaya çalışacak. Ama İkbal Zuhal'in aklına girip onu amaçları doğrultusunda kullanacak. Zuhal de Yaman'ın yanına gidip tüm suçu üstlenecek. Yaman bu olanlardan sonra Zuhal'i cezalandırmaya çalışacak. Ama İkbal Zuhal'in ölmemesi için Seher'i devreye koyacak. İkbal Seher'den özür dilemeye çalışacak. Hatta İkbal Zuhal'i en kısa sürede konaktan göndereceğini belirtecek. İkbal Seher'e yalvaracak ve onun ayaklarına kapanacak.
İkbal kendisi ve Zuhal'in çöplükteki geçmişini anlatacak. Seher de yine İkbal'e acıyıp Zuhal'i affedecek. Seher Zuhal'i 3. kez affederek kendi sonunu getirecek. Seher Zuhal ve İkbal'e yaptığı iyiliği canıyla ödeyecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. İkbal ve Zuhal daha kötü planlar yapmaya başlayacak. Hatta Zuhal konaktan kovulduğu için Seher'i öldürmeye bile çalışacak. Seher de İkbal'e olan güveni sonucu ölecek. Çünkü İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürecek. Yaman ise Zuhal'in tüm suçu üstlenmesiyle bir karar verecek. Yaman Zuhal'i öldürmek yerine konaktan kovacak. Zuhal ise sonunda konaktan gidecek. Zuhal'in konaktan gitmesiyle Seher rahat bir nefes alacak. Ama bu mutluluk fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Zuhal Seher'e asla rahat vermeyecek. Ayrıca Yusuf'un durumu da gün geçtikçe kötüleşmeye başlayacak. Yusuf'a uygun ilik bulunmazsa Yusuf ölerek dizimize veda edecek. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf'un her yeri morluklarla dolacak. Yusuf koşamaz, yürüyemez ve sosyal ortamlara çıkamaz hale gelecek. Yusuf'un kapacağı en küçük bir enfeksiyonun onun ölümüyle sonuçlanacak. Bu yüzden Yusuf'un hastanede kalması gerekecek. Yusuf için özel bir tedaviye başlanacak. Yusuf tedavi olmaya başladıkça onda bazı değişimler gözlenecek. Yusuf'un kemoterapi tedavileri sonucu konuşup gülemez hale gelecek. Yusuf'un saçları tek tek dökülmeye başlayacak. Yusuf'un bu sırada psikolojisi bozulacak. Seher ve Yaman ise onu mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ardından Yaman ve Seher iyilik bankalarına başvuruda bulunacak. Ama bir türlü Yusuf'a uygun iyilik bulunmayacak. Tam o sırada Arif Baba sayesinde Yusuf kurtulacak. Arif Baba sakladığı sırrı Yusuf için ortaya çıkaracak. Önümüzdeki bölümde Arif Baba Yaman'a gerçekleri anlatacak. Yaman gerçekleri duyunca çok şaşıracak. Hatta Yaman ilk başlarda Arif Baba'ya inanmak istemeyecek. Tabi sonradan Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu öğrenecek. Yaman Ali'den intikam almaya çalışsa da bunu yapamayacak. Çünkü Yaman Ali'nin yardımına muhtaç kalacak. Yaman ilk başlarda Ali'den yardım almak istemeyecek. Sonradan Seher Yaman ve Ali'nin kardeş olduğunu öğrenecek. Seher Yaman Ali'ye gitmeleri gerektiğini söyleyecek. Yaman ise geçmişinden dolayı Ali'den yardım almamayı isteyecek. Sonradan Seher'in baskıları sonucu Yaman kararından dönecek. Yaman Yusuf için Ali'ye gidip olanları anlatacak. Ali de ilk başlarda bu olanlara çok şaşıracak. Hatta Ali Yaman'ın kardeşi olduğunu inkar edecek. Ali ardından Arif Baba'nın yanında soluğu alacak. Ali bir de Arif Baba'nın ağzından gerçekleri duymak isteyecek. Arif Baba ise gerçekleri öğrenmek istiyorsan Sultan Ala'ya gidip sor diyecek. Sultan Ala da gerçekleri Ali'ye anlatacak. Ali ise Yusuf için hemen hastaneye gidecek. Ali hastaneye gittiğinde kan testi yaptıracak. Doktorlar ise Ali'nin iliğinin Yusuf'a uyumlu olduğunu gösterecekler. Ali de Yusuf ve Seher için ilik bağışında bulunacak. Yusuf ve Ali hemen ameliyata alınacak. Sonunda Yusuf ameliyat olacak. Yusuf ardından sağlıklı bir şekilde yoğun bakımdan çıkacak. Bunun sonucunda da Yusuf ölmeyip kurtulacak. Yıllardır saklanmış tüm gerçeklerde bir ortaya çıkmış olacak. Yusuf sayesinde hem Seher ve Yaman kavuşmuş olacak hem de Ali ve Yaman kavuşmuş olacak. Ayrıca Yaman Seher'e kendisini affettirme yolları aramaya çalışacak. Yaman defalarca Seher'den özür dileyecek. Hatta Yaman Seher'e çeşitli sürprizler yapacak. Seher ise Yaman'ı bir türlü affedemeyecek. Sonradan Yaman Yusuf faktörünü öne sürecek. Yusuf Seher ve Yaman'ı yeniden bir araya getiren en önemli etken olacak. Seher ise Yaman'ı en sonunda affetme kararı alacak. Yaman ve Seher'in barışması onların aşkını daha da güçlendirecek. Böylece Seher ve Yaman sonsuza kadar mutlu olacak. Ali ve Kiraz ise daha kavuşamadı. Kiraz başkalarının canı için kendi canını ortaya koyacak. Eğer Kiraz kendi canını tehlikeye atarsa ölecek. Bu yüzden Kiraz'ın çok dikkatli olması gerekecek. Ali ise bu süre içinde Kiraz'ı korumaya devam edecek. Hatta Ali Kiraz'ı korurken ona aşık olduğunu anlayacak. Ali aşkını Kiraz'a itiraf etmek istese de bunda başarısız kalacak. Ama sonradan Ali Kiraz'a olan aşkını itiraf edecek. Kiraz ise şimdilik Ali'ye karşılık vermeyecek. Kiraz Sultan Ala'dan çekindiği için Ali'ye olan aşkını gizleyecek. Kiraz bu aşk gizlemeye çalışsa da sonunda Ali'ye olan aşkını gizleyemeyecek. Kiraz sonunda Ali'ye karşılık verecek. Peki sizce dedektif gerçekleri Yaman'a nasıl ulaştıracak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.